tarihin en büyük servetlerinden birini kurduğunuzu ve birkaç nesil içinde gözünüzün önünde yok olduğunu hayal edin. İşte bu, buhardan doğan, çelikle büyüyen ve sonunda kendi ihtişamına yenik düşen Vanderbilt ailesinin hikayesi. Hudson Nehri'nin mütevazı feribotlarından yükselen yaldızlı çağın görkemli malikanelerine, acımasız rekabetten gazetelerin manşetlerini süsleyen maskeli balolara kadar, Vanderbilt mirası hırsın kendisi kadar Amerikalıydı. Ama o altın varaklı tavanların ve İtalyan mermerlerinin ardında skandallar, kıyasıya rekabetler, kalp kırıklıkları ve bir aile laneti olduğuna dair fısıltılar gizleniyordu. Peki nasıl oldu da bir zamanlar Amerika ekonomisinin devasa bir bölümünü kontrol eden bu aile bugün tek bir milyarder bile çıkarmadan sahneden çekildi? Vanderbilt, hanedanının yükselişini, çöküşünü ve geride bıraktığı yankıları anlamak için 19. yüzyılın koşuşturmacasından, 20. yüzyılın görkemine ve 21. yüzyılın sessiz yansımalarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Gözünüzü kapatın ve yüzyılın başlarında New York'un hareketli rıhtımlarında durduğunuzu hayal edin. Tuzlu rüzgar yanaklarınızı yakıyor, liman işçilerinin bağırışları havada yankılanıyor. Dalgalı sularda sallanan tahta gemiler gıcırdarken şehrin sokaklarında elle tutulur bir enerji dolaşıyor. Hava büyük bir fırsatın kapıda olduğuna dair gizemli bir heyecanla dolu. Ve işte o sahnede Staten Island'dan genç bir oğlan beliriyor. Küçük feribotunu sarsılmaz bir kararlılıkla yönetiyor. Bakışları ufka kilitlenmiş, daha şimdiden bir sonraki büyük fırsatı arıyor. 1794'te mütevazı bir ailede doğan bu oğlan, günün birinde hem denizlerdeki başarısı hem de bitmek bilmeyen hırsı sayesinde Commodore lakabıyla anılacak. Onun adı Cornelius Vanderbilt. Ve şimdi hikayesi başlıyor. Vanderbilt, ailesinin ardında bıraktığı büyük miras, hala Amerikan halkının kendi çabasıyla ulaştığı başarının en çarpıcı örneklerinden biri olarak anılıyor. Öyleyse gelin yeniden 1700'lerin sonlarına New York'un Staten Island kıyılarına dönelim. Cornelius Vanderbilt burada mütevazı bir evde dünyaya gözlerini açtı. Babası hem çiftçilikle hem de kayıkçılıkla uğraşarak ailesini ayakta tutmaya çalışan, yorulmak bilmeyen bir adamdı. Tarih kayıtlarında bu ayrıntıya sık sık rastlarız. New York Times arşivleri ya da Staten Island'ın yerel tarihine dair yazılarda bu bilgiler karşımıza çıkar. Cornelius böyle bir ortamda büyüdü. Paranın zor bulunduğu, hayatta kalmanın gerçek anlamda mücadele demek olduğu bir dünyada. Çoğu genç o yıllarda tahmin edilebilir bir kaderi kabullenirdi. Tarlada ömür boyu çalışmak ya da limanda beden gücüyle geçinmek. Fakat Cornelius farklıydı. Onun zihninde daha büyük hayaller, daha iddialı fikirler vardı. Resmi bir eğitim almamıştı. Bugünün dünyasında bu neredeyse aşılamaz bir engel gibi görünebilir. Ama o dönemin Amerika'sında durum farklıydı. Kurnazlık, sabır ve risk alacak cesaret. İşte gerçek başarının anahtarları bunlardı. Ve Cornelius Vanderbilt bu özelliklerin hepsine sahipti. Cornelius Vanderbilt 16 yaşına geldiğinde kendine güveni taşan, hatta akranlarının gözünde biraz da çılgınca sayılabilecek bir adım attı. Annesinden $100 borç aldı. O dönem için, hele ki sınırlı birikime sahip bir ailede, bu oldukça büyük bir paraydı. Cornelius bu parayı eline alır almaz kendi işini kurdu. Staten Island'la Manhattan arasında yolcu taşıyan küçük bir feribot hattı. Gösterişli ya da büyük bir girişim değildi belki. Sadece sabah akşam insanların karşıya geçtiği sıradan bir tekne seferiydi. Ama işin perde arkasında çok daha büyük bir potansiyel yatıyordu. O dönemin gazete arşivleri ve yerel tarihçilerin anlattıkları bu feribot hatlarının önemini açıkça ortaya koyuyor. Onlar adeta kentin can damarlarıydı. Ticareti besleyen, insanları bir araya getiren ve ihtiyaç olduğunda askeri lojistiğin bel kemiğini oluşturan rotalar. Nitekim 1812 Savaşı bu gerçeği gözler önüne serdi. New York'un çevresindeki su yolları kimi zaman askerlerin taşındığı stratejik geçitler oldu. Kimi zaman da karadan mümkün olmayan bir hız ve esneklikle malların aktarılmasını sağladı. Ve bütün bu hareketliliğin ortasında genç Cornelius Vanderbilt kendi yolunu açıyordu.
Cornelius Vanderbilt kısa sürede güvenilirliğiyle tanınmaya başladı. Rekabet karşısındaki tavrı neredeyse korkusuzdu. Başkaları işin içinde riskli girişimler, öngörülemeyen denizler ve belirsiz bir ekonomi görürken o tek bir şey görüyordu: hakimiyet fırsatı. Her taşıdığı yolcuyla aslında kendi imparatorluğunun temelini biraz daha sağlamlaştırıyordu. 20'li yaşlarının başına geldiğinde daha büyük oynamaya hazırdı. Çünkü bir devrim yaklaşıyordu. Buharlı gemiler, rüzgara ve yelkenlere bağımlılığı ortadan kaldıran, ulaşımı hızlandıran, oyunun kurallarını değiştiren bir teknoloji. Bunu 20. yüzyılda ticari uçakların icadıyla kıyaslamak yanlış olmaz. Vanderbilt, bu yeni dünyaya tereddütle girmedi. Suyu parmağıyla yoklayan biri değil, yüksek bir kulvardan top gibi atlayan bir dalgıç gibiydi. Buharlı gemileri hızla benimsedi, kritik rotaları ele geçirdi ve ustalıkla yönetti. Kazançlar büyüdükçe cesareti daha da arttı. Tarihi dergiler ve Vanderbilt Müzesi arşivleri onun bu vahşi rekabetçiliğini ve keskin iş sezgisini doğrular. İşte bu özellikler ona ömür boyu yapışıp kalacak bir ünvan kazandırdı. Commodore. Cornelius Vanderbilt'i gerçekten öne çıkaran şey fiyat savaşlarına girmekten hiç çekinmemesiydi. Akademik çalışmalardan popüler tarihlere, hatta Forbes'ta yapılan analizlere kadar bu stratejisi sıkça belgelenmiştir. Bir rakip onu alt etmeye kalktığında Vanderbilt fiyatlarını öyle bir düşürürdü ki insanlar ucuz biletler için onun gemilerine akın eder, rakiplerse zararına çalışmaktan yorulup sonunda pes eder ya da işlerini ona satmak zorunda kalırlardı. Bu taktiği bugün de tanıyoruz. Büyük şirketlerin piyasayı ele geçirmek için fiyatları kırıp rakiplerini saf dışı bırakması ve ardından kârı toplaması. O dönemde çıkan gazete haberlerinde Vanderbilt, kimi zaman halkın gözünde ucuz yolculuğun kahramanı olarak övülüyor, kimi zaman da reklam parasını kimin ödediğine bağlı olarak vahşi bir tekelci diye lanetleniyordu. Zamanla Vanderbilt adı yalnızca bir soyadı olmaktan çıktı. Zenginliğin, bitmek bilmeyen hırsın ve serbest piyasanın acımasız ışıltısının bir simgesine dönüştü. İşin ironik tarafı, onun fiyat savaşlarının sıradan insanlar için kısa süreli de olsa gerçek bir fayda sağlamasıydı. Biletler ucuzladı. New York sularında malların ve yolcuların hareketi arttı. Ticaret canlandı. Smithsonian kayıtlarının ve bazı yerel tarihçilerin de belirttiği gibi bu rekabet büyüyen bir tüketici tabanına katkıda bulundu. Küçük çiftçiler ürünlerini daha kolay taşır oldu. Tüccarlar yeni pazarlara ulaştı. İşçiler daha iyi ücretli işlere gidip gelme şansı buldu. Bölgenin refahı bir döngü içinde yükseliyordu. Ama tüm bu faydalara rağmen Vanderbilt'in asıl motivasyonu açıktı. O sahnede son adam olarak kalmak istiyordu ve bu uğurda en acımasız taktikleri uygulamaktan asla çekinmedi. 10 yıllar geçtikçe Cornelius Vanderbilt'in deniz taşımacılığındaki imparatorluğu büyümeye devam etti. Fakat bu bile onun iştahını dindirmeye yetmedi. 1860'lara gelindiğinde Amerika'nın ticari manzarası değişiyordu. Buharlı gemilerin yerini yeni bir çağın sembolü olan demir yolları almaya başlamıştı. 1865'te sona eren İç Savaş bu dönüşümün önemini açıkça göstermişti. Demiryolları, birlikleri ve ikmal malzemelerini ülke çapında görülmemiş bir hızla taşıdı. Yeniden yapılanma ve sanayileşme döneminde verimli ulaşım sadece bir ihtiyaç değil, ulusun geleceği için hayati bir unsur haline gelmişti. İşte tam bu noktada Vanderbilt belki de kariyerinin en kurnaz hamlelerinden birini yaptı. Denizcilik İmparatorluğu'nun büyük kısmını elden çıkararak sermayesini demiryollarına yatırdı. Düşünün, 70 yaşında çoğu insanın emeklilik hayalleri kurduğu bir yaşta Vanderbilt kendini yeniden bir meydan okumaya attı. Rakipleri için bu aynı anda hem korkutucu hem de heyecan verici bir uğultu gibiydi. Çünkü o sermayesini raylara, vagonlara ve devasa istasyonlara akıtıyordu. Artık genç değildi ama hırsı gençlerden daha canlıydı. New York'tan Chicago'ya uzanan hatları satın aldı. Birleşmeler ve satın almalarla onları tek bir sistemin parçası haline getirdi. Smithsonian gibi kurumların tarihçileri bunun gerçek anlamda ulusal ekonominin doğuşunda kritik bir rol oynadığını söyler. Çünkü demiryolu bağlantısından önce Amerika aslında ayrı ayrı bölgelerden oluşan bir yamalı bohçaydı.
Her bölgenin kendi sınırları, kendi kısıtlamaları vardı. Hatlar genişledikçe doğudan orta batıya, oradan daha da batıya malları taşımak eskiden haftalar alan bir işi günlere indiriverdi. Vanderbilt bu hatları kim kontrol ederse Amerika'nın ekonomik kan dolaşımını da kontrol edeceğini anlamıştı. Bu vizyonerlikle eski usul fırsatçılığın iç içe geçtiği bir düşünceydi. New York Central gibi büyük demir yollarını tek bir çatı altında toplaması sadece bir ulaşım ağı yaratmadı. Aynı zamanda endüstriyel ve kentsel merkezlerin büyümesine de ivme kazandırdı. Doğudaki fabrikalar bitmiş ürünlerini yeni pazarlara çok daha hızlı ulaştırabiliyor, batıdaki çiftçiler ve madenciler ham maddelerini doğu limanlarına daha ucuz ve güvenli şekilde gönderebiliyordu. Dönemin kaynakları da modern ekonomik tarihçiler de aynı noktayı vurgular. Bu dönüşüm Amerika'yı ağır sanayi çağının eşiğine taşıdı. Elbette Jay Gould ve Daniel Drew gibi dönemin diğer iş dünyası figürleri de kurnaz manevralarla adından söz ettirmişti. Ama Vanderbilt'in izi çok daha derindi. Çünkü o sadece hatları satın almakla kalmadı. Onları standartlaştırmaya, iyileştirmeye ve bütün ülkenin çehresini değiştirecek bir sistem kurmaya odaklandı. Beklendiği gibi bu yıllarda Cornelius Vanderbilt'in kişisel serveti adeta fırladı. 1877'de öldüğünde bıraktığı miras Amerikan tarihinin en büyük servetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Elbette 19. yüzyıl dolarlarını günümüz parasıyla kıyaslamak kolay değil. Tahminler farklılık gösterse de saygın kaynaklar, Forbes'un geriye dönük hesaplamaları ya da dönemin akademik analizleri onun net değerini 100 milyon doların üzerinde gösteriyor. Bu rakam bugünün parasıyla en az 2 milyar dolara denk geliyor. Bazı hesaplara göre ise çok daha fazla. Düşünün, Vanderbilt'in kişisel kaynakları o dönemdeki küçük ulusların gayri safi yurt içi hasılasına rakipti. Bu da ona sadece iş dünyasında değil, yerel politikalardan Amerikan siyasetinin genel seyrine, hatta toplumdaki sosyal trendlere kadar inanılmaz bir etki gücü sağlıyordu. Vanderbilt'in hikayesini büyüleyici kılan şeylerden biri de onun yükselişinin Amerikan toplumundaki büyük değişimlerle ne kadar iç içe geçmiş olmasıdır. 1800'lerin ilk yarısı ve ortaları görülmemiş bir dönüşüm çağıydı. İnsanlar kırsal çiftliklerden şehirlere göç ediyor, sanayileşmenin rüzgarıyla fabrikalar birbiri ardına yükseliyordu. Telgraf gibi icatlar iletişimi kökten değiştiriyor, bu iddialı girişimleri finanse edecek yeni bankalar ve kurumlar doğuyordu. Buharlı gemiler ve ardından demiryolları bu dönüşümün motorlarıydı. Ve elbette kurnaz yatırımcılar için karşı konulmaz bir fırsat. Vanderbilt ne buharlı gemiyi ne de demiryolunu icat etti. Ama her ikisini de ustalıkla kullanarak kârın aslan payını kendi cebine indirdi. 19. yüzyılın son 10 yıllarına geldiğimizde Amerikan ekonomisi adeta alev alev yanıyordu. Servetler neredeyse bir gecede ortaya çıkıyor, bir avuç aile akılları zorlayan bir zenginlik ve etki seviyesine yükseliyordu. Bu dönem Mark Twain'in 1873 tarihli romanıyla popülerleşen adıyla Yaldızlı Çağ'dı ve bu çağı ihtişamıyla, hırsıyla ve entrikalarıyla belki de en güçlü şekilde simgeleyen ailelerden biri Vanderbilt'lerdi. Hayal edin, demiryolu raylarının her gün biraz daha uzağa uzandığı, çeliğin, petrolün ve finansın dünyaya hükmettiği bir Amerika. Öyle bir Amerika ki ultra zenginler varlıklarını öyle bir sergiliyordu ki sıradan halk bunu hayalinde bile canlandıramıyordu. İşte bu elektrik yüklü atmosferde Vanderbilt ailesi yalnızca demiryolu ağları ve nakliye hatlarıyla değil, düzenledikleri büyük partiler, inşa ettikleri savurgan malikaneler ve perde arkasında yapıldığı fısıldanan gizli anlaşmalarla da ün kazanıyordu. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde Vanderbilt'ler yaldızlı çağın lüks ve gösterişinin adeta yüzü haline gelmişti. Adları New York Times ve New York Herald gibi dönemin en büyük gazetelerinin toplum sayfalarından eksik olmuyordu. Gazeteciler ailenin ihtişamlı malikanelerini ve ışıltılı balolarını adım adım takip ediyordu. Tarihi bloklar ve müze arşivleri de aynı tabloyu çizer. Vanderbilt'ler gösterişin ustalarıydı. Amerikan mimarisini, sosyal hayatı ve görgü kurallarını sınırların ötesine taşımışlardı. Newport County Koruma Derneği'nin bir makalesinde yazıldığı gibi, Rhode Island'ın Newport kıyıları dev yazlık kulübeleriyle doluydu.
Tabii ki bu kulübe sözcüğü dilin ucunda bir ironiydi. Çünkü bu yapılar mütevazılıktan çok uzaktı. Kanıt için Breakers'a bakmak yeterli. 1890'larda Cornelius Vanderbilt ikinci tarafından inşa ettirilen bu görkemli malikane, ailenin zenginliğinin ve hırsının en ikonik simgelerinden biri olarak kıyıda neredeyse bir saray gibi yükselir ve Vanderbilt mirasının ihtişamını bugüne kadar taşır. Breakers, daha önce yanmış olan ahşap evin yerine yangına dayanıklı malzemelerle yeniden inşa edildi. Bu, dönemin ünlü mimarı Richard Morris Hunt'un savunduğu bir yenilikti. Newport maliklerinin resmi kayıtlarına göre Hunt, ilhamını İtalyan Rönesansı'ndan aldı ve ortaya 70 odalı muazzam bir eser çıktı. İçeride ithal mermerler, altın varaklı tavanlar, zarif ahşap işlemeler ve Atlantik Okyanusu'na açılan dev pencereler yer alıyordu. Avrupa'nın en iyi zanaatkarlarının dokunuşları malikanenin her köşesinde hissediliyordu. İnce oymalı şömine raflarından altın yapraklı tavan süslemelerine kadar. İtalya'dan özel getirilen ustaların freskleri ve ahşap panelleri mükemmelleştirmek için aylarca çalıştıkları söylenir. Tüm bu ihtişam bir yazlık evin ötesinde Avrupa saraylarını andıran bir vizyonu yansıtıyordu. Vanderbilt'lerin statüsünü yüksek sesle haykırıyordu. Düşünün, o dönemde sıradan Amerikalılar hala gaz lambalarıyla aydınlanıyor, ilkel sıhhi tesisatla idare ediyordu. Ama Breakers'ın misafirleri elektrikle aydınlatılan odalarda dolaşıyor, telefonlarla konuşuyor, merkezi ısıtma ve zamanının ötesinde olan karmaşık sıhhi tesisat sistemleri karşısında hayranlıklarını gizleyemiyordu. Mutfağın kendisi bile büyük gaz ocakları ve soğutma teknolojisi gibi o dönem için nadir kolaylıklarla donatılmıştı. Her köşesi ailenin moderniteyi lüksle birleştirme arzusunun bir kanıtıydı. Ama Breakers, Vanderbilt'lerin gurur tacındaki tek mücevher değildi. Daha güneye, Kuzey Carolina Asheville'e giderseniz, Commodore'un torunu George Washington Vanderbilt, ikincinin 1889 ile 1895 yılları arasında inşa ettirdiği bir başka harikayı görürsünüz. Biltmore Estate. Yine Richard Morris Hunt'un tasarımı ve Central Park'ın mimarı Frederick Law Olmsted'in geniş peyzaj düzenlemeleriyle hayata geçirilen bu proje, Breakers'ın bile gölgesinde kalacağı kadar iddialıydı. Bugün Biltmore hala Amerika'nın en büyük özel evi olarak tanınıyor. Yaklaşık 175 bin metrekarelik alanı 250 odasıyla adeta başlı başına bir saray. Biltmore şirketi arşivleri, George Vanderbilt'in Avrupa şatolarından ilham aldığını ve bu evi paha biçilemez sanat eserleri, antika mobilyalar ve binlerce kitapla doldurduğunu belgeler. Kütüphanesi tek başına 10 bin cilt içerir. Mimari dergilerden seyahat rehberlerine kadar pek çok kaynak, Biltmore'un zamanının ne kadar ilerisinde olduğunu vurgular. Elektrik aydınlatma, sofistike merkezi ısıtma sistemleri, hatta o dönemde özel evlerde nadir görülen asansörler. Ve evet, George Vanderbilt iç mekanda bir yüzme havuzu ve bowling salonu bile kurdurdu. Düşünün, 19. yüzyılın sonlarında bir eve girip bunları görmek, ziyaretçiler için gerçek anlamda akıl almaz bir deneyim olmalıydı. Biltmore'un cazibesi yalnızca görkemli mimarisinde değildi. Arazinin kendisi, peyzaj mimarı Frederick Law Olmsted'in vizyonunu yansıtıyordu. Olmsted, manzaraların insana verdiği güç ve huzura inanıyordu. Mülkün orijinal alanı binlerce dönümü kapsıyordu. Burada resmi bahçeler, geniş park alanları ve hatta yönetilen ormanlar tasarladı. Amerika'da o dönemde neredeyse hiç duyulmamış olan bilimsel ormancılık uygulamalarını ilk kez burada hayata geçirdi. 1890'ların sonunda yayımlanan bazı gazete makaleleri Biltmore'u kendi başına bir krallık olarak nitelendiriyordu. Çünkü mülk neredeyse tamamen kendine yeterliydi. Çiftlikler ailenin yiyeceğini üretiyor, özel bir demiryolu hattı inşaat malzemelerini doğrudan getiriyordu. Bu hem inşaat sürecini hızlandırıyor hem de Vanderbilt'in verimlilik ve yenilik konusundaki ününü güçlendiriyordu. Breakers ve Biltmore'un ortak noktası, Vanderbilt'leri kamuoyu gözünde tanımlayan ihtişamın ve savurganlığın sembolü olmalarıydı.
Harper's Weekly ve Town and Country gibi dergiler, verilen ziyafetlerin görkemini, balolardaki gösterişli kostümleri ve bu malikanelerin sergilediği mimari harikaları uzun uzun anlatıyordu. New York'un yüksek sosyetesini şekillendiren Ward McAllister gibi isimler, Vanderbilt'leri zevkli ihtişamları için överken, bazı eleştirmenler bu aşırılığı kaba ya da Amerikan ruhuna aykırı buluyordu. Fakat gerçek şu ki, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie ve Jay Gould gibi devlerle aynı çağda yaşıyorlardı ve Vanderbilt'ler çoğu zaman sahnenin ışığını üzerlerine çekmeyi başarıyordu. Bugünse Newport ya da Asheville'i ziyaret eden bir turist aslında bir yaşayan müzeye adım atıyor. Newport County Koruma Derneği, Vanderbilt malikanelerinin çoğunu yönetiyor ve başta Breakers her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Rehberli turlar, orijinal dönem mobilyalarının, mermer şöminelerin ve altın varaklı tavanların arasından geçerken ziyaretçileri, Vanderbilt'lerin gücünün zirvesinde nasıl yaşadıklarını gözlerinin önüne seriyor. Kuzey Carolina'daki Biltmore'a ise hala George Vanderbilt'in torunlarının gözetiminde büyük bir turistik destinasyona dönüştürülmüş durumda. Artık yalnızca bir malikane değil, aynı zamanda şarap turlarının yapıldığı, binicilik etkinliklerinin düzenlendiği, hatta sahada otellerin bulunduğu devasa bir kompleks. Travel Plus Leisure dergisi ve TripAdvisor'daki yorumlar, Biltmore'un eski dünya ihtişamını modern cazibelerle birleştiren bu özel atmosferini sık sık över. Bu malikanelere adım atmak, adeta 19. ve 20. yüzyılın sonlarına açılan bir zaman kapsülüne girmek gibidir. Ziyaretçiler neredeyse dokunulmadan korunmuş odalarda gezinir. Orijinal mobilyalar, Avrupa'dan ithal edilmiş antikalar ve Amerika'nın demiryolu ağlarını, buharlı gemi hatlarını kuran figürlerin portreleriyle karşılaşırlar. Smithsonian için yazan tarihçilerin belirttiği gibi, Cornelius Vanderbilt ikincinin sipariş ettiği sanat eserleri ya da George Vanderbilt'in devasa kitap koleksiyonu yalnızca zenginliğin değil, aynı zamanda sanayi çağının bu devlerinin kültürel hırslarını da gözler önüne serer. Özellikle Biltmore'un kütüphanesi, tek başına 10.000 ciltlik koleksiyonuyla George Vanderbilt'in nadir kitaplara ve el yazmalarına olan tutkusunu yansıtır. Mimari uzmanlar ise bu yapıları Amerikan tasarım tarihinin dönüm noktaları olarak görür. Breakers, 19. yüzyıl sonlarında Amerika'nın İtalyan Rönesansı stilini nasıl benimsediğinin en görkemli örneklerinden biridir. Biltmore ise, şatovari silüetiyle Fransız aristokrasisinin görkemli konutlarını hatırlatır. Atlas Obscura ve Culture Trip gibi seyahat mecralarında yazan gezginler, her odanın dönemine göre son derece ileri teknolojik yeniliklerle dolu olduğunu vurgular. Elektrik aydınlatması, modern sıhhi tesisatlar ve gelişmiş ısıtma sistemleri. Hepsi Vanderbilt'lerin mühendisliğin en yeni harikalarını benimseme ve sergileme arzusunun birer yansımasıdır. Bugün hem Breakers hem de Biltmore, yalnızca turistik cazibe merkezleri değil, aynı zamanda sosyal tarih araştırmacıları için de başlıca çalışma alanlarıdır. New York Times'ta zaman zaman tur ve özel etkinliklerden elde edilen gelirlerle finanse edilen restorasyon projelerinin perde arkası detayları paylaşılır. Uzman küratörler ve koruma ekipleri, freskleri onarmak, ahşap panelleri cilalamak, hatta orijinal kumaşları koruyabilmek için birlikte çalışır. Böylece Vanderbilt ailesinin yükselişi yalnızca bir tarih kitabının sayfalarında kalmaz. İhtişamlı malikanelerinin duvarlarında, salonlarında ve kütüphanelerinde hala yaşamaya devam eder. Onların hikayesi yalnızca yaldızlı çağın ihtişamını değil, aynı zamanda ilerlemeye duyulan iştahı, teknolojik yeniliklere hayranlığı ve kendini dünyaya kanıtlama tutkusunu da bugüne taşır. Elbette parıltının ardında entrikalar, aile içi rekabetler, iş dünyasında yapılan sinsi manevralar ve dönemin gazetelerinde dolaşan siyasi manipülasyon söylentileri vardı. Vanderbilt'ler bu görkemli malikaneleri sadece rahat yaşamak için inşa etmiyordu. Onlar için bu sarayvari yapılar bir güç gösterisiydi.
Demiryollarının Amerika'nın endüstriyel büyümesini beslediğini, sosyal hiyerarşinin zirvesinde oturduklarını ve kendilerinden şüphe eden herkesin bu evlere bakarak cevabı görebileceğini ilan ediyorlardı. Kimi yorumcular bu savurganlığı kınarken, birçokları içinse bu ihtişam Amerikan ilerlemesinin bir sembolüydü. Yeni bir dünyanın vitrini, bireylerin zeka, azim ve acımasız rekabetle daha önce hayal bile edilmemiş servetlere ulaşabileceğini kanıtlayan bir yansıma. Breakers ve Biltmore bu anlamda birer zenginlik tiyatrosuna dönüştü. Politikacılar, yabancı devlet adamları, sosyetenin ağır topları burada bir araya geliyordu. Yerel tarih topluluklarının arşivlerinde saklanan mektuplar ve günlükler o gecelerin ihtişamını fısıldar. Misafirler özel demiryolu vagonlarıyla Breakers'a gelir, Paris'ten getirilmiş haute couture kıyafetler içinde salonlara adım atar, yüzlerce elektrik ampulünün ışığında düzenlenen balolarda geceyi geçirirdi. Biltmore'da ise akşam yemekleri başlı başına bir şölene dönüşürdü. Fransız eğitimli şeflerin hazırladığı çok tabaklı ziyafetler ince porselenlerde servis edilir, ardından bahçelerde elektrik ışıkları altında yapılan yürüyüşlerle tamamlanırdı. Her köşede paha biçilmez sanat eserleriyle çevrili sohbetler gecenin doruk noktası olurdu. Ama Vanderbilt hikayesi yalnızca ihtişamdan ibaret değildi. Yaldızlı Çağ, aynı zamanda anıtsal değişimlerin, sanayi genişlemesinin, işçi hareketlerinin yükselişinin ve zenginlerle fakirler arasındaki görülmemiş uçurumun da çağıydı. Ve bu dönemde Vanderbilt'ler Amerikan halkının hayal gücünü başka hiçbir aileye nasip olmayan bir şekilde ele geçirmeyi başardı. Bugün Breakers'ın Atlantik'e bakan balkonlarında duran ya da Biltmore'un uçsuz bucaksız bahçelerinde yürüyen ziyaretçiler, o günlerin hayranlık ve kıskançlıkla dolu atmosferini hayal edebiliyor. Her altın varaklı tavan, her mermer koridor hala aynı hikayeyi fısıldıyor. Yeterince vizyon, hırs ve kararlılıkla bir aile, yalnızca endüstrileri değil, bir ulusun hayallerini bile şekillendirebilir. Cornelius Vanderbilt ve oğlu William Henry, Vanderbilt devasa servetleriyle manşetleri süslerken, ailenin kaderini sessizce ve bazen hiç de sessizce değil, yönlendiren kadınlar da vardı. Alva Vanderbilt, Consuelo Vanderbilt, Gloria Vanderbilt. Her biri farklı dönemlerde Vanderbilt adının şekillenmesinde olağanüstü roller oynadı. Hayal edin. 1883 yılında New York City'de ihtişamlı bir Fifth Avenue malikanesinin kapısından içeri giriyorsunuz. Gece havası heyecanla dolu, dışarıda sıra sıra atlı arabalar bekliyor. Parıltılı Fransız esintili kostümler giymiş misafirler kaldırıma iniyor. O yıllarda hala bir yenilik olan elektrik ışıkları titreşerek sahneyi aydınlatıyor. Ve o gece yaşananlar, ertesi günlerde New York'un büyük gazetelerinde sayfa sayfa yer alacak. Bu balonun arkasında Vanderbilt tarihinin en dikkat çekici figürlerinden biri vardı. Alva Erskine Smith Vanderbilt, 1853-1933. Sadece zengin bir sosyetik değil, aynı zamanda imajın her şey olduğu New York'un üst tabakasında usta bir stratejistti. New York Times arşivlerine göre 250 bin dolardan, bugün milyonlara denk gelen bir servet, fazlaya mal olan bu maskeli balo, Vanderbilt ailesi için dönüm noktasıydı. Çünkü eski New York'un gözünde hala yeni para olan Vanderbilt'leri, şehrin en seçkin kesimi, sözde 400'lünün dar çemberi, içine dahil etti. O gece New York Herald ve New York Tribune kostümlerin gösterişini, salonların dekorunu, konuk listesinde yer alan politikacıları, bankerleri ve aristokrat aileleri uzun uzun yazdı. Ve tek bir hamleyle Alva, Vanderbilt adını yalnızca zenginlikle değil, sosyal prestijin zirvesiyle de eş anlamlı hale getirdi. Belki de o gece ailenin kazandığı en büyük zafer para değil, saygınlıktı. Ama Alva'nın hırsı sadece görkemli partiler vermekle sınırlı değildi. Rhode Island,
Newport'un ünlü Cliff Walk'unda yürürken kıyıya yaslanan ihtişamlı malikanelerden biri mutlaka gözünüze çarpar. Marble House. 1892'de tamamlanan, Breakers'ın da mimarı olan Richard Morris Hunt tarafından tasarlanan bu yapı, Alva'nın zevkini ve kararlılığını tüm ihtişamıyla yansıtır. Versailles'taki Petit Trianon'dan ilham almıştı. İnşaatta kullanılan 500 bin kübik feet mermer sipariş edilmişti. Newport maliklerinin arşivlerine göre maliyeti o dönem için yaklaşık 11 milyon dolardı. Bugünün parasıyla 300 milyon doların üzerinde. Başlangıçta yazlık kulübe olarak adlandırılmıştı. Ama bu bir okyanus gemisine kürekli tekne demek kadar ironikti. Marble House, Vanderbilt'lerin yalnızca servetini değil, aynı zamanda sosyal hayattaki iddiasını da taşa ve mermer sütunlara kazımış bir anıttı. Altın varaklı süslü iç mekanlar, evet, bahçedeki gösterişli Çin çay evi, o da var. Alva Vanderbilt, Marble House'un her santiminin kendi estetik vizyonunu yansıtmasını istemişti. O kadar detaycıydı ki, mimari üzerine yazan bazı tarihçiler onun Avrupa'dan özel mobilya stilleri getirttiğini, hem görkemli hem de samimi bir atmosfer yaratmak için hiçbir masraftan kaçınmadığını anlatır. Ama Alva'nın hikayesinde beklenmedik bir dönüş vardı. Yaldızlı çağın kadınları çoğunlukla sosyal protokollerin içine sıkıştırılmışken Alva bu zincirleri kırmayı seçti. 1895'te William K. Vanderbilt'ten boşandıktan sonra kadınların oy hakkı için sesini yükselten bir savunucuya dönüştü. Kaynaklarını mitinglere, konuşmalara ve derneklere aktardı. Rhode Island arşivlerinde bulunan belgeler, Alva'nın Marble House'u kadın hakları etkinlikleri için açtığını gösteriyor. O dönemde yüksek sosyeteden bir kadının siyasete böylesine dahil olması büyük bir skandal sayılıyordu. Ama tam da bu yüzden onun adı safrajist bültenlerinde giderek daha çok yer almaya başladı. Tarihçilerin bir kısmı Alva'nın kendi çatısı altında bu toplantıları düzenleyerek harekete saygınlık kattığını ve basının görmezden gelemeyeceği bir görünürlük sağladığını söyler. Kızı Consuelo Vanderbilt 1877-1964 ise annesinin bu sosyal hırslarının bir nevi kurbanı oldu. Eğer Alva'nın 1883'te düzenlediği maskeli balo ailenin New York sosyetesine büyük girişi ise, Consuelo'nun 1895'te Marlborough'un 9. Dükü Charles Spencer Churchill ile evliliği Vanderbilt'lerin Avrupa aristokrasisine resmi geçişiydi. Alva bu evliliği adeta cerrah hassasiyetiyle planlamıştı. Büyük Amerikan servetini İngiliz soyluluğuyla birleştirdi. Tarihçi Amanda Mackenzie Stewart'ın biyografisine göre bu düğün uluslararası basının ilgisini üzerine çekti. Çünkü bu birliktelik dolar prensesleri denilen yeni bir dönemin simgesiydi. Amerika'nın zengin kızları nakit sıkıntısı çeken İngiliz dükleri ve kontlarıyla evlenerek onların eski malikanelerini ayakta tutmalarına yardımcı oluyordu. Düğün başlı başına bir gösteriydi. Londra sokakları Amerikan gelini görmek isteyen kalabalıklarla doldu. Ve Consuelo, bir Vanderbilt olarak yalnızca Amerika'nın değil Avrupa'nın da merceği altına girdi. Ama perde arkasında Consuelo'nun kendi anılarında yazdığı gibi bu evlilik kalbini kırmıştı. Aşk yerine sosyal strateji uğruna evlendirildiğini hissediyordu. Yine de zamanla yeni rolünü kucakladı. İngiliz toplumunda eğitim ve sağlık alanındaki hayır işlerine destek vererek büyük bir saygı kazandı. Blenheim Sarayı'nda sevilen bir figür haline geldi. Başlangıçta yalnızca bir işlem gibi görünen bu evlilik, Consuelo'nun fark yaratma isteğiyle birleşince samimi bir katkıya dönüştü. Ve şimdi hızlıca 20. yüzyıla ilerleyelim. Bu kez miras zenginliğine yaslanmayan bambaşka bir Vanderbilt kadınıyla karşılaşıyoruz. Gloria Laura Vanderbilt, 1924-2019. Onu 1970'lerde tasarladığı ikonik jeanlerle tanıyorsunuz belki. Ama aslında hayatı, dram, yaratıcılık ve kendini ifade etme arayışıyla yoğrulmuştu. Gloria'nın çocukluğu trajedi ve skandallarla doluydu. Babası Reginald Vanderbilt,
O henüz küçücükken hayatını kaybetti. Ardından annesiyle halası Gertrude Vanderbilt Whitney arasında sert bir velayet savaşı başladı. 1934'teki bu dava sayısız gazetenin manşetlerine taşındı. New York Times, Gloria'yı "zengin küçük fakir kız" diye tanımlamıştı. Sonunda halasının bakımına girdi. Vanderbilt adının hala ağırlık taşıdığı ama aile içi çekişmelerin gölgesinde geçen bir çocukluk yaşadı. Yine de Gloria Vanderbilt'in yetişkinlik yılları azimle parlayan bir ihtişamın kanıtı oldu. Oyunculuğa yöneldi, sanat eğitimi aldı, resim ve kolaj çalışmalarıyla saygın galerilerde sergiler açtı. Vogue, Harper's Bazaar ve Vanity Fair gibi dergilerde sık sık yer aldı. Onun tarzına hayranlık duyanlar aynı zamanda kişiliğinin cazibesini de konuşuyordu. Ve sonra Jinler geldi. 1970'lerin sonunda Murjani grubuyla yaptığı işbirliği moda dünyasında adeta bir deprem etkisi yarattı. Kadınların kot pantolonları artık yalnızca günlük kıyafet değil, yüksek moda ifadesi haline geliyordu. Gloria'nın imza kuğu logosu ve arka cebe işlenmiş adı, jeanleri ulusal bir fenomene dönüştürdü. Yüksek modayla kitle tüketimini aynı potada eritti. Moda tarihçileri ve Vogue'un retrospektifleri sık sık vurgular. Bu başarının sırrı yalnızca tasarımda değil, aynı zamanda pazarlama zekasındaydı. Televizyon reklamlarında Gloria sadece eski paranın mirasçısı değildi. Yeni bir dönemin sembolüydü. Güven dolu, bağımsız ve modern kadın figürü. Gloria Vanderbilt yalnızca moda ve sanatta değil, yazıda da kendini ifade etti. Birkaç kitap ve anı kaleme aldı. İlişkilerini, kimliğini ve Vanderbilt adının getirdiği gölgeyi samimiyetle anlattı. 1980'lerin ortasında New York Times'a verdiği bir röportajda "Vanderbilt olmak" dedi. Hem kapıları açan bir anahtar hem de ağır bir yük. Çünkü her kişisel adımı, her hırsı daima aile mirasıyla kıyaslanıyordu. Yine de geri adım atmadı. Birden fazla evlilik, çalkantılı ilişkiler, sanatsal sergiler ve girişimci atılımlar. Consuelo, Amerika'nın dinamizmini İngiliz aristokrasisinin dar kalıplarına taşıdı. Ardından hayır işlerine ve ilerici fikirlere yöneldi. Gloria ise yaratıcılığı ve korkusuzluğuyla moda ikonu, sanatçı ve 20. yüzyıl sonunun kültürel figürü oldu. Ama Vanderbilt hikayesi sadece ihtişam ve yaratıcılıktan ibaret değildi. Aynı zamanda skandallar, aile içi kavgalar, davalar ve dedikodularla da doluydu. Modern bloglardan dönemin dedikodu sütunlarına kadar pek çok yerde anlatıldığı gibi, bu Amerikan efsanesinin cazibesi bir o kadar da felaket masallarıyla beslendi. Bir ailenin devasa servetleri yönetmekten arta kalan parçaları korumaya çabalaması ve o meşhur lanetin bu çöküşte ne kadar rol oynadığına dair fısıltılar. Elbette herkes Cornelius Vanderbilt'i yani Commodore'u tanır. Buharlı gemilerden ve demir yollarından bir imparatorluk kuran aile patriğini. Ama çok az kişi onun ölümünden sonra çocuklarının ve torunlarının nasıl acımasız kavgalar verdiğini bilir. New York Times arşivlerindeki belgeler 1800'lerin sonuna doğru açılan dava dosyalarını hala hatırlatır. Cornelius 100 milyon doları aşan servetinin %95'ini oğlu William Henry Vanderbilt'e bırakmıştı. O günün standartlarına göre bu, William Henry'yi Amerika'nın en zengin bireyi yapıyordu. Geriye kalan kardeşler ise ya küçük ödeneklerle yetinmek zorunda kaldı ya da kontrol edemedikleri tröstlerle idare etti. Sonuç, derin öfke, bitmeyen mahkeme savaşları ve Commodore'un vasiyetini yazarken akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair sert suçlamalar. Gazeteler Vanderbilt ailesinin iç çekişmelerine adeta saldırdı. New York Herald, aile içi kavgaları, dramı ve ihanet duygusunu satır satır işledi. Bazı tabloidler ise Commodore'un iş sezgilerini zayıf bulduğu ya da kişisel hayatlarında başarısız gördüğü bazı çocuklarını bilerek dışladığı söylentilerini manşete taşıdı. Özellikle Cornelius Jeremiah Vanderbilt, akıl sağlığı sorunları ve borçlarıyla trajik bir figür haline geldi. 1880'lerde St. Louis Post-Dispatch onu Perili Vanderbilt diye nitelendiriyor, babasının imparatorluğu korumak için onu bilinçli şekilde mirastan uzak tuttuğunu ima ediyordu. Mary Vanderbilt ise daha büyük bir pay hak ettiğini düşünüyordu.
Ama kardeşlerine kıyasla daha sessiz, gölgede kalan bir hayat sürdürdü. Ama bu sadece başlangıçtı. İlerleyen 10 yıllarda Vanderbilt adı göz kamaştırıcı tüketim ve sosyal tırmanışla özdeşleşti. Tarihçiler ve New York Times arşivlerini, dönemin önde gelen sosyal figürlerinin günlüklerini tarayan Yaldızlı Çağ üzerine bloklar, Alva Vanderbilt'in 1883 maskeli balosunu bir dönüm noktası olarak gösterir. O geceye biçilen 3 milyon dolarlık fiyat etiketi, bugünün parasıyla 80 milyon doların üzerinde, bile görkeme alışkın bir şehri büyülemişti. O baloya ev sahipliği yapan Fifth Avenue malikanesi, temalı odaları, göğe uzanan çiçek düzenlemeleri ve yerde kaymaya sebep olabilecek kadar çok elmasla adeta nefes kesici bir sahneye dönüşmüştü. Alva Vanderbilt'in zaferi, Vanderbilt'lerin yalnızca para gücüyle değil, sosyal prestijle de şehri domine etmelerini sağladı. Uzun zamandır kaba saba yeni para olarak görülen bu aile, o geceyle birlikte New York'un en eski ve kapalı elit çevresine adım atmayı başardı. Toplumun zevk hakemi olarak bilinen Ward McAllister notlarında, sonradan Town and Country retrospektiflerinde yayımlanan bu tek etkinliğin Vanderbilt'leri yüksek toplumun zirvesine yerleştirdiğini, hatta kimi zaman Astor'ların bile önüne geçirdiğini yazar. Alva bu yeni kabulü boşa harcamadı. Hemen ardından daha da savurgan davetler organize etti. Başlangıçta akıllıca bir imaj hamlesi olan bu durum, kısa sürede gösteriş yarışına dönüştü. 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde, Vanderbilt ailesinin sonraki kuşakları Avrupa'nın ünlü mimarlarını getirip saray görünümlü malikaneler inşa ettiriyor, müzayedelerde sanat koleksiyonlarını topluyor, hatta küçük savaş gemilerine rakip olacak büyüklükte özel yatlarla seyahat ediyordu. Bu dizginsiz harcamalar Vanderbilt laneti söylentilerini doğurdu. Hızla kazanılan ve fazlaca sergilenen zenginliğin kozmik bir bedeli olabileceği düşüncesi, dönemin basınında sıkça yer aldı. Boston Daily Globe ve Chicago Tribune gibi gazeteler ailenin tekrarlayan trajedilerini kuşkuyla yorumladı. Cornelius Vanderbilt Dıkanı'nın yalnızca 55 yaşında ölmesi, o dönem için zengin bir adam adına genç sayılırdı ve Biltmore Malikanesi'nin vizyoneri George Washington Vanderbilt, ikincinin yaşadığı mali sıkıntılar bu söylentiler için kanıt olarak gösteriliyordu. Vanderbilt hikayesinin ihtişamlı yüzünün ardında işte böyle karanlık bir gölge büyümeye başlamıştı. Biltmore'un resmi kayıtları ve ulusal tarihi yerler belgelerine göre George Vanderbilt genişlemelere, sanat koleksiyonlarına ve Olmsted'in bahçelerine inanılmaz paralar harcadı. Fakat 20. yüzyılın şafağıyla birlikte yükselen vergiler ve değişen ekonomik koşullar bu görkemi ayakta tutmayı zorlaştırdı. 1920. yıllarda bazı köşe yazarları, Biltmore'un dev bakım masraflarını, Amerika'nın süper zenginlerini bile köşeye sıkıştıran beyaz fil sorununun simgesi olarak tanımlıyordu. Kale gibi evler inşa etmek bir şeydi ama onları sonsuza dek sürdürebilmek bambaşka bir meseleydi. Durum daha da ağırlaştı çünkü aile serveti artık tek bir elde toplanmak yerine farklı vizyonlara ya da hiç vizyonu olmayan birden fazla varise bölünmüştü. Üstelik 20. yüzyıl başında getirilen gelir ve miras vergileri baskıyı artırıyordu. Andrew Carnegie gibi çağdaşları servetlerini vakıflar aracılığıyla kalıcı miraslara dönüştürürken birçok Vanderbilt hala dev malikaneler ve gösterişli partilerle meşguldü. 1920'lere gelindiğinde iş dünyasının sütunları Amerika'nın en zenginleri arasında artık tek bir Vanderbilt'in kalmadığını yazıyordu. Soybilim kayıtları ve Forbes retrospektifleri, William Henry Vanderbilt'in dönemindeki muazzam servetin enflasyon ve nüfus artışıyla birleşince, torunlar arasında öyle bölündüğünü ki geriye kalanların zenginlikten çok uzak kaldığını gösterir. Bu keskin düşüş, Vanderbilt laneti söylentilerini daha da besledi. Tarihçilerin çoğu gerçek sebebin aslında basit olduğunu söyler. Savurganlık ve uzun vadeli planlama eksikliği. Vanity Fair'e röportaj veren modern bir Vanderbilt torunu bile bu lanetin kötü seçimleri açıklamak için uydurulmuş bir efsane olduğunu itiraf etmişti.
Gilded Age Society gibi bloklar, bazı aile üyelerinin Avrupa miraslarını korumak için aşırı ödemeler yaptığını, başarısız iş girişimlerine servet akıttığını, sonra da tüm bunları talihsizlik diye açıkladığını aktarır. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Vanderbilt servetinin düşüşü artık tabloidlerin favorisiydi. En çok yankı bulan hikaye ise 1973'te Commodore'un 1873'te kurduğu Vanderbilt Üniversitesi'ndeki bir buluşmaya dayanır. Rivayete göre orada toplanan 120 torundan yalnızca birkaçı milyonerdi. Bu iddianın ayrıntıları tartışmalı olsa da sembolik anlamı açıktı. Yaldızlı çağın zirvesinden neredeyse dibi görmeye uzanan dramatik bir düşüş. Dönemin gazeteleri bu tabloyu nihai uyarı hikayesi olarak tarif etti. İç rekabetler, kontrolsüz harcamalar ve değişen ekonomik gerçekler bir zamanlar yenilmez görünen imparatorluğu çökertmişti. Her yeni malikane satıldığında, her yeni aile trajedisi manşetlere çıktığında o meşhur lanet söylentileri biraz daha güçlendi. Bugün Vanderbilt ailesini çevreleyen skandallar ve söylentili lanet hikayeleri ailenin efsanesinin ayrılmaz bir parçası olarak yaşamaya devam ediyor. Popüler tarih podcastleri ve YouTube belgeselleri onların vasiyet kavgalarını, abartılı maskeli balolarını ve laneti beslediği düşünülen trajedileri hala anlatıyor. Biltmore'un ihtişamlı salonlarını gezmek ya da Commodore'un ölümünden sonra patlayan davaları okumak, yaldızlı ihtişamın ardında dev bir başarının ağırlığıyla boğuşan bir aileyi görmeyi kolaylaştırıyor. Kongre Kütüphanesi belgeleri ve Vanderbilt arşivindeki mektuplar birçok varisin görünüşü sürdürme baskısını hissettiğini gösteriyor. Büyük buhran gibi zor dönemlerde bile sırf itibar uğruna savurganlığa devam etmişlerdi. Bu da çöküşlerini hızlandırdı. Peki Vanderbilt hanedanı gerçekten bir lanetin kurbanı mıydı? Yoksa bu sadece kötü para yönetimi ve aşırı harcamanın kaçınılmaz sonucu muydu? Tartışma hala sürüyor. Lanet teorisine inananlar, ailedeki tekrarlayan kalp kırıklıklarını, başarısız evlilikleri ve mirası savuran varisleri işaret ediyor. Şüphecilerse daha basit bir gerçeğe dikkat çekiyor. Dev servetler, özellikle birden çok varisin çekişmesi altında, disiplinli yönetim olmadan eriyip gider. Hangisi doğru olursa olsun, Vanderbilt ailesi bugün hala büyüleyici. Hem yaldızlı çağın en parlak simgesi oldukları için hem de sonraki talihsizlikleriyle bir uyarı hikayesine dönüştükleri için. Lanetler, kavgalar ve davalar bir yönüyle folklor olabilir. Ama geriye kalan çok daha gerçek bir hikaye var. Zirveye çıkmanın ne kadar zorsa, orada kalmanın da o kadar zor olduğunu keşfeden bir aile. Bugün Vanderbilt adını duyduğunuzda akla ilk gelen dev malikaneler, parıltılı galalar ve aristokrat bir ihtişam havasıdır. Haklısınız da özellikle Newport'taki Breakers ya da Kuzey Carolina'daki Biltmore gibi yaldızlı çağın ikonlarını düşünüyorsanız. Fakat oraya giden yol 1794'te Staten Island'da doğan Cornelius Vanderbilt ile başladı. Annesinden aldığı $100 borçla bir feribot işletmesi kurdu ve neredeyse hiç resmi eğitimi olmamasına rağmen olağanüstü iş zekası ve bitmeyen azmiyle bir imparatorluğun temellerini attı. Cornelius'u farklı kılan yalnızca ne inşa ettiği değil, nasıl inşa ettiğiydi. Daha ilk günlerden itibaren verimlilik stratejisinin merkezindeydi. Gereksiz masrafları acımasızca kesiyor, kazancını işine yeniden yatırıyordu. Adım adım varlıklarını konsolide ederek her hamlenin en yüksek getiriyi sağlamasına dikkat etti. Tarihçiler, onun buharlı gemi hatlarının düşük genel giderler sayesinde karlı hale geldiğini, demiryolu alımlarında ise örtüşen hatları kaldırıp avantajlı şartlar müzakere ederek başarıya ulaştığını vurgular. Bu noktada Avrupa'daki Rothschild ailesiyle ilginç bir paralellik ortaya çıkar. Rothschild'ler servetlerini korumak için dikkatli evlilikler yapar, farklı aile kollarını bir arada tutar ve tröstler gibi yasal yapılar kurarlardı. Onların ünlü mottosu Concordia, Integritas, Industria, uyum, bütünlük, çalışkanlık, zenginliğin kuşaktan kuşağa korunmasının temeliydi. Vanderbilt'ler ise benzer bir yapısal bütünlüğü asla geliştiremedi.
William Henry'nin çeşitlendirme stratejileri kısa vadede işe yaradı. Fakat sonraki kuşaklar için kalıcı bir çerçeve bırakmadı. Onun ardından gelen varisler, disiplin yerine yüksek toplumun parıltısına ve dev malikanelerin cazibesine yöneldi. Bu da kaçınılmaz olarak servetin erimesine yol açacaktı. Yine de bir süreliğine Vanderbilt'ler Amerika'nın zirvesindeydi. İç savaş sonrası sanayi patlamasında demir yolları ülkenin can damarı haline gelmişti. Andrew Carnegie'nin çeliği ya da John D. Rockefeller'ın petrolü ancak Vanderbilt hatları sayesinde ülke çapında taşınabiliyordu. Bu durum Vanderbilt'leri doğu kıyısından orta batıya kadar ana ulaşım rotalarının hakimi yaptı. Forbes'un retrospektif makaleleri ve akademik finans çalışmaları Vanderbilt'lerin Amerikan ekonomisini şekillendirmedeki rolünü sık sık vurgular. Yük ve yolcu fiyatlarını belirliyor, yeni hatların nereye yapılacağını etkiliyor. 19. yüzyılın hızlı sanayileşmesini besliyorlardı. William Henry ve onu takip eden birkaç varis bu karları çeşitlendirilmiş portföylere kanalize etmeye devam etti. Bu dönem birçok tarihçinin gözünde Vanderbilt adının altın çağıydı. Commodore'un verimliliğe olan takıntısı William Henry tarafından titizlikle sürdürüldü ve birlikte hem hayranlık hem de kıskançlık uyandıran Amerika'nın en çok konuşulan aile miraslarından birini çimentoladılar. Sorun William Henry Vanderbilt'ten sonraki nesillerin imparatorluğu kuran disiplin anlayışını göz ardı etmesiyle başladı. Bu değişimi sadece mali kayıtlarda değil, mimaride de görebilirsiniz. İlk yıllarda Vanderbilt'ler elbette görkemli evler inşa ettiler. Ancak bunlar iş odaklılıklarının gölgesinde kalıyordu. Yıllar ilerledikçe ise aile adı giderek büyüyen malikanelerle eş anlamlı hale geldi. Newport'taki Breakers, Cornelius Vanderbilt de Cott'nin inşa ettirdiği yaldızlı çağ savurganlığının ikonik sembolüydü. 70 oda, altın varaklı tavanlar ve Avrupa'dan ithal mermer zeminler. Ardından Asheville, Kuzey Carolina'da George Washington Vanderbilt ikinci tarafından yaptırılan Biltmore Malikanesi geldi. Yaklaşık 175 bin metrekare büyüklüğüyle hala Amerika'nın en büyük özel evi olma unvanını koruyor. Bu devasa projeler New York Times'tan Asheville ve Newport gazetelerine kadar geniş yankı uyandırdı. Ama aynı zamanda önceliklerdeki köklü değişimin de somut bir göstergesiydi. Artık servet, geleceğe yönelik yatırımlara değil, bakımı bile serveti kemiren gayrimenkullere akıyordu. Buna ek olarak Vanderbilt'ler savurgan galalar ve maskeli balolarıyla ünlendi. 1883'te Alva Vanderbilt'in düzenlediği maskeli balo, dönemin gazetelerine göre bugünün parasıyla 80 milyon doların üzerinde bir maliyete sahipti. Bu etkinlik, Vanderbilt'lerin New York'un yüksek sosyetesine resmi giriş bileti sayıldı. Metropolitan Sanat Müzesi arşivlerindeki mektuplar ve günlükler, bu galaların günler sürebildiğini, Avrupa'dan orkestraların getirildiğini, ithal şampanyaların su gibi aktığını, temalarınsa astorları bile mütevazı gösterecek ihtişamda olduğunu kaydeder. Bir süreliğine bu gösteriler sosyal fayda sağladı. Vanderbilt'ler yalnızca işte değil, toplumda da göz kamaştıran bir güç olarak algılandı. Ancak perde arkasında tüm bu partiler ve dev mülkler likit varlıkları giderek eritiyordu. Gerçek kırılma noktası ise 20. yüzyılın başında geldi. Amerikan ekonomisi Vanderbilt'lerin ayak uydurabileceğinden daha hızlı değişiyordu. 20. yüzyılın zorlukları. Otomobil ve gelişmiş yol sistemlerinin yükselişi, demir yollarının mutlak hakimiyetini sarstı. Telefon ve radyo gibi yeni iletişim araçları iş yapış biçimlerini değiştirdi. Federal hükümet, antitrust yasaları ve artan vergilerle büyük sermayeyi daha sıkı denetlemeye başladı. Gelir ve miras vergilerinin kademeli olarak uygulanması, aile servetini adeta kemiren yeni bir gerçeklikti. Commodore döneminin aksine artık güçlü bir merkezi liderlik yoktu. Bazı aile üyeleri demiryolu hisselerini elde tutmaya çalıştı. Ancak bu hatlar yamalı bohça gibi yönetiliyordu. Başka varislerse kişisel harcamalarını karşılamak için hisseleri nakde çevirdi. Çoğu zaman da yanlış zamanda ve düşük fiyatlarla. Kimileri farklı yatırımlara yöneldi ya da farklı mali önceliklere sahip ailelerle evlendi. Sonuç, birleşik bir strateji olmadığından servet parçalanmaya başladı. Çöküşe. Doğru yüzyıl ilerledikçe birçok varis bir zamanlar tükenmez görünen servetin artık bekledikleri yaşam tarzını sürdüremediğini fark etti.
1920. yıllarda gazeteler Vanderbilt'lerin borçları ödemek veya diğer mülkleri ayakta tutmak için resimlerden mobilyalara, hatta malikanelere kadar varlık sattığını yazıyordu. Ekonomistler bu durumu örnek göstererek servet dikkatle yönetilmezse hızla erir diyordu. Demiryolları ise artık ticaretin kalbi değildi. Kamyon şirketleri, otoyollar ve giderek artan hava yolculuğu yeni çağın lokomotifiydi. Yolcu demiryolu talebi düşüşe geçti. Karlar eridi ve ardından 1930'larda büyük buhran geldi. Bu kriz sadece Vanderbilt'leri değil, eski servet sahibi birçok aileyi yıktı. Bazıları toparlanmak için girişimlerde bulundu. Ama artık dağılmış ve koordinasyondan uzak bir Vanderbilt klanı için kolektif bir strateji geliştirmek neredeyse imkansızdı. Jeff Bezos ya da Elon Musk gibi günümüzün yeni para milyarderlerinin servetini bile gölgede bırakacak bir ölçekte zenginliği yöneten Vanderbilt ailesi, tarihin en dramatik yükseliş ve düşüş hikayelerinden birine sahiptir. Tarihçilerin çoğu bu çöküşün sebebini savurgan harcama ve yeniden yatırım eksikliği olarak görür. Yaldızlı Çağ'ın etosu büyük gösteriler ve ihtişamlı yapılar üzerine kuruluydu. Vanderbilt'ler de coşkuyla bu trende kapıldı. Newport'ta 70 odalı bir yaz kulübesi ya da Asheville tepelerinde Avrupa'dan esinlenmiş Biltmore malikanesi, yalnızca gösteriş değil, sosyal hakimiyetlerini mühürleyen simgelerdi. Ancak bu yapılar, şaşalı görünümlerinin ardında bitmeyen bakım, vergiler ve devasa masraflar demekti. Cornelius ve William Henry'nin disiplinli yatırım yaklaşımı olmadan, sermaye elde edilenden çok daha hızlı harcandı. Biltmore'un hikayesi. George Washington Vanderbilt, ikinci tarafından inşa ettirilen Biltmore, Yaldızlı Çağ ihtişamının zirvesini temsil eder. Richard Morris Hunt'ın mimarisi ve Frederick Law Olmsted'in bahçeleriyle Avrupa esintili bir şato yaratıldı. Asheville arşivleri ve Biltmore şirketi kayıtları, bu projenin bölge için ekonomik bir motor olduğunu, yüzlerce kişiye istihdam sağladığını gösterir. Ama demiryolları gibi karlı değildi. Zamanla çevredeki araziler satılmak zorunda kaldı. Ardından Biltmore'un büyük kısmı halka açıldı. Bugün hala bir turistik cazibe merkezi olarak ayakta. Vanderbilt adının en göz alıcı hatıralarından biri. Ancak aynı zamanda ailenin sert iş zekasından estetik ve gösterişe geçişinin sembolü. Demiryolu İmparatorluğu'nun çöküşü. Bir zamanlar Amerikan ticaretinin atardamarı olan Vanderbilt demiryolları da değişen dünyaya yenildi. Kamyon taşımacılığı, otoyollar ve hava yolculuğu, yolcu taşımacılığına olan talebi azalttı. Demiryolu hisselerinden elde edilen gelir giderek düştü. Merkezi bir liderlik olmayınca bazı varisler hisseleri kötü zamanlarda satarak kayıplarını artırdı. Elde edilen paralar çoğu kez lüks yaşamı ya da başarısız girişimleri finanse etti. Buna karşılık Rockefeller ailesi Standard Oil sonrası dönemde finansa ve holdinglere yönelerek servetini çeşitlendirdi. Vanderbilt'lerde ise ortak bir strateji eksikliği zenginliği hızla tüketti. Mirasın kalıcılığı. Bugün Vanderbilt adı hala silinmiş değil. Vanderbilt Üniversitesi, Nashville, Tennessee, Commodore'un 1873'teki bağışıyla kuruldu ve bugün ABD'nin en prestijli araştırma üniversitelerinden biri. Vanderbilt Avenue, New York Grand Central Terminali'nin yanında bir zamanların demiryolu imparatorluğunu hatırlatıyor. Breakers ve Biltmore, koruma derneklerinin ve müzelerin elinde turistik merkezlere dönüştü. Newport County Koruma Derneği'nin rehberli turları, ihtişamın yanı sıra işçi sömürüsünü ve devasa eşitsizlikleri de vurguluyor. Ailenin serveti çökmüş olabilir ama Vanderbilt adı hala Amerikan kültürel hafızasında. İhtişamıyla büyüleyen ve aynı zamanda disiplin olmadan servet hızla erir dersini veren bir hikaye olarak yaşamaya devam ediyor. Bugün Vanderbilt ailesi artık dünyanın en zenginleri arasında anılmıyor. 2014'te New York Times ve diğer büyük gazeteler Anderson Cooper'ın açıklamalarına geniş yer verdi. Aile servetinden kendisine hiçbir şey kalmadığını, herkes gibi kendi emeğiyle geçinmek zorunda olduğunu söylüyordu. Annesi Gloria Vanderbilt'in 2019'daki vefatından sonra geriye kalan küçük bir miras, bir zamanlar demiryolları ve nakliye imparatorluğu inşa eden ailenin zirvedeki günlerinden ne kadar uzaklaşıldığının sembolüydü.
Vanderbilt'ler artık Forbes'un en zengin klanları listelerinde yok. Bir zamanlar Amerika'nın özel servetinin aslan payına hükmeden bu aile, bugün daha çok yaldızlı malikaneleri, ihtişamlı maskeli baloları, skandalları ve Vanderbilt laneti efsanesiyle hatırlanıyor.